200 bin sene önce Afrika'dan dünyaya yayılmaya başladık. Yayıldıkça ayrıştık. Ayrıştıkça birbirimizi öldürdük. Öyle ki herkese yetecek kadar arazi, orman, yiyecek olduğu dönemlerde bile birbirimizi öldürdük. Yeni yerler keşfettik ama oradaki yerlileri de öldürdük. İnsanlık tarihi yıkım ve baskı tarihidir. İnsanın insana eziyetinin büyük çoğunluğu dinler adına yapıldı. Karanlık bir dönemdi. Hristiyanlık henüz bebeklik çağındaydı. Pagan Romalılar Hristiyanları ağır işkenceden geçiriyor ve katlediyordu. Kolezyum insanlığın utanç aranasıydı. Hristiyanlar vahşi Roma eğlencesinin öznesiydi. Aslanlara yem ediliyorlardı. İmparatorluğun tamamı aslında Hristiyanlar için kolezyum olmuştu. Yedi Uyurlar efsanesinin doğumu da işte bu kanlı insanlık tarihinin bir yansıması olarak ortaya çıktı. Gaius, Messius, Quintus, Trajanus, Decius, zalim Roma imparatorlarından biriydi. 3. yüzyılda yaşadı. Konsül, vali ve ardından imparator oldu. Pagan Roma dinine bağlı biriydi. 50 yıllık ömrüne çok sayıda katliam sığdırdı. Halkın dindarlığının tamiri için politikalar uyguladı. İmparatorluk sınırları kapsamında en büyük rakibi yeni din Hristiyanlıktı. Abritus Savaşı'nda oğluyla birlikte öldürülene kadar baskılarını devam ettirdi. O dönem Efes bir Roma İmparatorluğu kentiydi. Bu şehirde yaşayan 7 Hristiyan genç, pagan tanrılarına kurban edilmek istendi. Bunun üzerine kaçtılar ve bir mağaraya sığındılar. İmparatorluk askerleri mağaraya geldi. Mağara girişini kapattılar. Kapıya 7 kafirin ölüme terk edildiklerini bildiren bir levha astılar. Farklı kaynaklara göre 184, 200, 230 veya 300 sene geçti. Bu zaman zarfında mağaradaki gençler uyutuldular. Mağaranın bulunduğu arsanın sahibi mağara girişini açtı ve 7 uyurlar ile karşılaştı. Uyanan gençlerden biri şehre ekmek almaya gitti. Hristiyanlar üzerinde baskının kalktığını ve Meryem oğlu İsa adının özgürce anıldığını fark etti. Decius zamanından kalma paralarla alışveriş yapmaya çalıştı. Oysaki paralar geçerli değildi. Zaman çoktan değişmişti. Piskoposun karşısına çıkarıldılar. Hikayelerini dinleyen Piskopos, yaşanılan şeyin mucize olduğunu anladı. Hristiyanlar tarafından kabul edilen hikayedeki mağara, Efes antik şehrinin yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış hali, 1927-1928 yılları arasında bir kazıda ortaya çıkarılmıştır. Kazıda 5. ve 6. yüzyıla ait mezarlar bulundu. 7 uyurlara ithaf edilen yazıtlar hem mezarlarda hem kilise duvarlarına bulunmaktadır. 7 Uyurlar efsanesi pek çok farklı kültürde görülür. İlk örneği Mahabharata destanında bulunur. 17. kitap olan Parva'da geçer. Orta Çağ boyunca en az 9 dilde ve 200'den fazla el yazmasında 7 uyurlara yer verilmiştir. Bunlar çoğunlukla 9. ve 13. yüzyıllara ait eserlerdir. Yunanca, Arapça, Süryanice, Etiyopya dili, Kıptice, Ermenice, Orta İrlandalı ve eski İngilizceye kadar pek çok dilde görülür.
Hikayenin Hristiyanlıktaki en eski versiyonu Süryani rahip Suruçlu Yakup'a aittir. Kayıp bir Yunanca kaynaktan aldığını söylemiştir. Yedi Uyurlar efsanesi farklı kaynaklarda ele alınıp işlendikten sonra Jacobo de Veraze'nin Altın Efsane eserinde de yer almıştır. Avrupa'da aydınlanma ve protestanlığın yükselişiyle Yedi Uyurlar hikayesi önemini kaybetti. Kabul edilebilir, dini metinlerin dışında bir efsane olarak nitelendirildi. Roma Katolik Kilisesi olayı insanları etkileme yönelik bir romantizm olarak değerlendirdi. Ancak Müslümanlar arasında önemini hala korumaktadır. Kur'an'da Yedi Uyurlar, Eshab-ı Kehf ismiyle mağara yaranı olarak anlatılmaktadır. Kehf suresine geçmektedir. İsimleri ve ne zaman yaşadıkları hakkında tefsirlerde farklı yorumlar bulunmaktadır. Kur'an'a göre sayılarını yalnızca Allah bilir. Kaldıkları süre hakkında ise Kur'an-ı Kerim 300 yıl kaldılar, 9 da ilave ettiler demektedir. Bu anlatım biçimiyle hicri ve miladi takvime tek cümlede ayrı ayrı vurgu yapılıyor olabilir. Sağ tarafa da sol tarafa da çevrilerek uyutuldukları ve yanlarında bir köpek bulunduğu da Kur'an'da anlatılmaktadır. Yedi Uyurlar efsanesi erken dönem Hristiyanlara yapılan baskıların bir yansıması olarak ortaya çıkmış olsa da güçlenen Hristiyanlığın Haypatya'dan Ortaçağ bilim insanlarına, cadılıkla suçlanan kadınlara, keşfedilen yeni dünya insanlarına kadar yaptığı baskılar ve katliamlar unutulmamalıdır. Farklı olana diğerinin eziyeti günümüzde hala devam ediyor. George Floyd ve onun karşısında Trump'ın ırkçı tutumu bunun son örneklerinden biridir. Zulme karşı uyutulan yedi uyurdan, zulme karşı bilinçle ve barışla uyandırılması gereken 7 milyar insana gelinmedi mi? 200 bin yıl önce Afrika'dan başlayan yolculuğumuzun evrilmesi gereken nokta, belki de Anadolu'nun büyük düşünürlerinden Hacı Bektaş Veli'nin şu sözlerinde saklıdır. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.